Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Bugünkü konuğumuz uzman diyetisyen Nagihan Afşar. Nagihan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Pek çok kişinin kronik sorunlarından bir tanesi. Bu da nedir? Kabızlık. Evet. Kabızlık nedir? Bir profesyonel gözüyle anlatır mısınız? Kabızlıktan önce şunu değinmek istiyorum. Bir kişi zaten gün içerisinde 3 defa veya hani 3 gün periyotlarla lavaboya gidiyorsa herhangi bir durum olduğunu söyleyemeyiz. Ancak bu süre uzuyorsa veya hani lavaboya gidiyor fakat çıkmakta çok zorlanabiliyorsa, kendini tam rahatlamış hissedemiyorsa aslında bu kabızlık için bir göstergedir. Tam tanı alması için de mesela son 6 ay içerisinde peş peşe takip eden aylarda sürekli bu şikayetlerinin tekrarlanması bize ciddi anlamda kabızlık olduğunu düşündürebilir. Peki nedenleri nelerdir? Kabızlığın birçok farklı nedeni olabilir. Bunlardan başlıcalarında stres faktörünü çok fazla görüyoruz. Kaygılı ve tempolu bir hayat geçirmek, hatta lavabo ihtiyacını ertelemek, sonra yaparım, sonra giderim diye sürekli ötelemek bu lavaboya çıkma düzenini ciddi anlamda bozan bir sistem. Daha sonrasında yanlış beslenme alışkanlıkları, yani lifli gıdalarla beslenmemek, doğru karbonhidratları yani kompleks karbonhidratların hayatımızda olmaması, proteini ve yağı yeterli miktarda tüketememek, yeterli sıvı almamak, egzersizi hayatımızda bulundurmamak, birçok farklı hastalık da takiben beraberinde kabızlık getirebilir. Yani çok kompleks bir yapısı vardır. Şu nedenden oluştu diyemeyiz. Ama sonuca baktığımızda beslenme değişiklikleriyle ciddi anlamda başarı sağlanabiliyor. Peki tedavide nelere dikkat ediyorsunuz? Yani o beslenme modelinde neler öneriyorsunuz? Bir defa kişinin hayatını mutlaka sorguluyoruz. Kişi gerçekten tükettiği gıdayı iyi çiğniyor mu? Çiğnemek en önemli faktörlerden bir tanesi. Çünkü iyi çiğnenmeyen besinler yeteri kadar sindirilemiyor ve bağırsakta yük oluşturabiliyor. Bu da şişkinliğe, hazımsızlığa sebebiyet verebiliyor. Sonrasında yaşam alışkanlığına baktığımızda nasıl besinler tercih ediyor? İşte tatlandırıcılı, katkı maddeli, basit şeker, un, beyaz un bulunduran gıdalar mı tercih ediyor, yoksa daha çok tam buğday, çavdar, bulgur veya yeşil mercimek, nohut, fasulye gibi gıdalarla mı beslenmeyi tercih ediyor? Pişirme yöntemleri nelerdir? Kızartma mı tercih ediyor yoksa haşlama, ızgara, buğulama mı tercih ediyor? Kaliteli proteine ulaşabiliyor mu? Yeterli kaliteli yağ ulaşabiliyor mu? Yağdan kastımız doymuş yağlar ya da trans yağlar değil, daha çok balıktan alınan omega 3 içeriği yüksek çoklu doymamış yağ asitleri olabilir. Ya da MCT dediğimiz orta zincirli yağ asitleri olabilir. Mesela Hindistan cevizi gibi, avokado gibi. Onun haricinde lifli gıdalarla yeterli miktarda beslenebiliyor mu? Çünkü şuna da değinmek istiyorum. Kişinin günlük alması gereken lif miktarı 25 ila 30 gram civarında. Ancak batı tarzı beslenme yapan kişilerde görüyoruz ki bu 14 gramı aşamamış durumda. Bu kişiler aslında beklenen bir sonuç olarak kabızlıkla karşılaşacak. Fakat bunun tedavisini beslenmede değil de farklı şeylerde arayışa girersek işte burada işler biraz değişmiş oluyor. Peki tedavi edilmeyen kabız kişilerin ileride hangi sağlık sorunlarıyla karşılaşma ihtimali var? Burada kişilerde gördüğümüz gerçekten stres faktörünü çok ciddi anlamda etkilemekte. Şişkinlik, kabızlık oluşturarak hayat kalitesini, yaşam kalitesini düşürmekte. Hatta gerçekten kaygı ve depresyona bile sebebiyet vermekte. Onun haricinde bağırsaktan atılamayan toksinler tekrar geri emilim göstermekte. Bu da vücutta bir enfeksiyon oluşturabilme ihtimali var. Birçok hastalığın da altyapısını oluşturmakta. Çünkü enfeksiyon dediğimiz, yani vücutta bir yangın alarmı, birçok hastalığın tetikleyicisi olabilir. Sizde genetik olarak bir şeker hastalığına yatkınlık söz konusudur. Mevcut olan bir enfeksiyon orayı uyandırabilir. Ya da bir tiroidle ilgili probleminiz vardır. Oradaki etkiyi uyandırabilir. Yani direkt olarak şunu yapar diyemeyiz ama o toksinlerin vücuda girmesi her an her yerde bir patlama oluşturabilir. Şimdi seyircilerimiz muhakkak artık kabızlıkla ilgili her şeyi öğrendiler aşağı beş yukarı. Peki
Beslenmenin buradaki önemi nedir? Asıl sizin konunuz olan biraz kabızlıktaki beslenmeden bahseder misiniz? Kabızlık da dediğimiz gibi en çok gördüğümüz nokta yetersiz lif alımı. Nedir bu liften bahsettiğimiz şey? Günlük sebze tüketimi yapmıyoruz. Salata tüketimini yapmıyoruz. Gıda seçimlerimiz çok fazla hızlı tüketilebilir şeyler ve içerisinde yine lifin, posanın yani az olan gıdalar tercih ediliyor. Daha çok böyle iş hayatımıza uygun, çabuk tüketilebilir gıdalar tercih ediyoruz. Bunlar da işte bağırsaklarımızda yeterli miktarda itici kuvvetin olmamasına sebebiyet veriyor. Bir de daha da önemli bir nokta var. Mesela lif içeriği bizim bağırsaklarımızdaki faydalı bakterilerin aslında gıdasıdır. Bu bakteriler bu gıdaları tüketerek beslenirler ve bize kısa zincirli yağ asidi üretirler. Bunlar hem bağırsak hücrelerimizin enerjisini yeterli miktarda sağlanmasını sağlar ve oradaki şu an en çok probiyotik ve prebiyotikleri konuşuyoruz. İşte buradaki bağırsak örüntüsü bu kötü beslenmeyle bozulduğu zaman işler hem kabızlıkla başlıyor hem de depresyon ve diğer hastalıklarda tetiklenmiş oluyor. Mutlaka hayatımızda mevsimine uygun sebzeler, mevsimine uygun meyveler tercih edilmeli. Bu meyveler tercih edilirken mümkün mertebe kabuklarıyla beraber eğer iyi yıkanmak şartıyla tüketilebilir. Onun haricinde sebzeler daha az pişirme yöntemleriyle soframıza getirilebilir. Yani tamamen vitamin ve mineral değerini kaybetmeden de pişirmeler mümkün. Ayrıca tercih edeceksek tahıllı, işte kuru baklagillerimizi sofralarımızda belli periyotlarda haftada 2 ya da 3 gün tüketmekte fayda var. Kaliteli yağlar, avokado tercih edebilirsiniz, keten tohumu tercih edebilirsiniz, porsiyon kontrolü yaparak çörek otu tercih edebilirsiniz ve mutlaka sıvı alımı denetlenmeli ve kontrol altında tutulmalıdır. Çünkü bizim halkımız biraz çayı ve kahveyi gerçekten çok fazla tüketiyor. Sohbetlerde, muhabbetlerde her zaman yanı başımızda bulunuyor. Ancak bunlar su yerine geçmiyor. Peki şunu soracağım size. Diyelim ki sizde bir kabızlık olsaydı ve siz günlük olarak şu besinleri kullanmalıyım ki bu problemden kurtulayım gibi kendinize bir diyet yazsaydınız. Neler yazardınız? Çünkü izleyicilerimiz hakikaten böyle örneklerden çok keyif alıyorlar. Süper, teşekkür ediyorum. Sabah kahvaltımı mutlaka yapardım. Ben kendi düzeninde de yapmaya çalışıyorum. Çünkü herkesin yaşam alışkanlığı farklı ve diyet örüntü seçenekleri farklı. Sabah kahvaltımda bir yoğurt veya bir kefir tercih edebilirdim. Fakat bu kefiri tercih ederken meyveli, katkı şekerli olanları değil, sade olmasına, hatta yapabiliyorsam evde üretmeye özen gösterirdim. Evet. İçerisine belki bir yulaf ezmesi kullanabilirdim. Fakat yine bunlar tatlandırıcılı cornflakesler şeklinde değil, daha ham hali tercih edilebilir. Çünkü bazen ekmek tüketmeyen danışanlarımız da olabiliyor. Eğer tüketiyorsam, kahvaltımı yapıyorsam bir veya 2 dilim tam buğday ekmeğimi soframa getirebilirdim. Kızarmış olandan uzak durur, ham halde tüketmeye çalışırdım. Çünkü bu işlenmiş gıdalar kana hızlı karıştığı için ve çabuk emildiği için yine posa görevini daha az göstermekte. İlerleyen saatlerde öğün yapabiliyorsam belki güzel bir ev usulü çorba tercih edebilirdim. Az yağlı, az salçalı tabii ki. Tüketemiyorsam güzel bir atıştırmalık, belki bir kuru yemiş, badem, fındık, ceviz veya bir leblebi tercih edebilirdim. İlerleyen saatlerde eğer ciddi kabızlık problemi yoksa bir kahve tüketebilirdim. Ama gerçekten çok beni rahatsız ediyorsa belli bir periyot belki bu çay ve kahveden mümkün mertebe uzak durabilirdim. Çünkü çok fazla bu kahvelerin içerisine de katkı şekerleri, tatlandırıcılar kullanabiliyorlar. Dikkatli olmak gerekiyor. Su tüketimi mutlaka denetlerdim. Yani ne kadar içtiğimi gözlemlerdim. En az 1,5 litre olmasına özen gösterirdim. Akşam yemeklerimi evde pişirmeye, o kokunun mutfakta yer almasına dikkat ederdim. Nohut yemeği olabilir, fasulye yemeği olabilir, güzel mevsiminde bir sebze, şimdi brokoliler, karnabaharlar gelecek sofralarımıza. Bunları doğru pişirme yöntemleriyle kullanarak hem vitaminini hem mineralini alıp hem de kabızlığımı rahatlıkla çözebileceğimi düşünüyorum ve mutlaka egzersizi hayatıma entegre ederdim. Peki son olarak böyle
Yani benim aslında böyle bir problemim yok ama yani son 2 günden beri bir türlü tuvalete çıkamıyorum diyen birine. Hani derler ya sen git işte kayısı yer falan derler. Böyle bir şeyiniz var mı böyle? Tabii ki biz beslenme programları tasarlarken kişinin sevdiği gıdalara göre kürler uygulayabiliyoruz. Ancak bu şu demek değil, işte 2 tane erik atalım, 2 tane kayısı atalım. Bunlar biraz sıkıntı da oluşturabiliyor. Çünkü kabızlığımızı çözmek isterken kişinin belki bir şeker hastalığı olabilir, insülin direnci olabilir veya obezite sorunu olabilir. Yani kabızlığı çözmek isterken bir yandan diğer hastalıklarımızı tetiklemiş olmayalım. Mutlaka ama mutlaka porsiyon kontrolü yapmamız gerekiyor. Bunun için de alanında uzman birisiyle çalışmak çok daha doğru olacaktır. Peki ne kadar sürüyor bu tedavi modelleri ya da programda bu hastaları ne kadar sıklıkla takip ediyorsunuz, görüyorsunuz? Bu kişinin dönütüne bağlı olarak. Çünkü bazıları stres faktörlü oluşmuş olabilir. Ya da mesela bir obezite durumu söz konusu ve kişi beslenme programına başlıyor. Bu sürece baktığımızda ilk dönemler o hayatındaki yanlış yağları, yanlış ya da fazla miktarda kırmızı et tüketimini azalttığımız için ilk zamanlar gözlemleyebiliyoruz. Mesela bu beklediğimiz bir kabızlık. Biz bunu kişiye izah edebiliyoruz. Ya da bir sınav stresi vardır, hayatında bir geçiş dönemi vardır. Bunlar da tetiklenebilir. Fakat dediğim gibi uzunluk kişiden kişiye değişmekte. Yani bu süreç ne kadardır bu şikayetle baş etmeye çalışıyor, problemi nedir? Buna da yönelik biraz çalışıyoruz aslında. Kişi neden kabız olduğunu da bulmaya çalışıyoruz. Mesela şimdi okul dönemleri başladı. Bazı çocuklar lavaboya gitmek istemiyor. Bunu sürekli ertelemek de bir yerden sonra bağırsağı küstürebiliyoruz açıkçası. Yani doğru bir beslenme oluşturmadan önce aslında kişinin hayatında nerede bir açık var da bundan kaynaklandığında gözlemlemek gerekiyor. Ya da hiç su tüketmiyor mu? O kadar çok mesela çalışan kesim çok fazla çay kahve tüketebiliyor ama suyu göz ardı edebiliyor. Dediğim gibi çok aktif bir şekilde okulunda ya da dışarıda olması gerekiyorsa lavabo ihtiyacını erteleyebiliyor. Bunlar doğru beslenmeyle baş edilebiliyor. Fakat çok daha ilerleyen, belki de gerçekten hekimin kontrolü olmaması durumunda da zaten biz gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. Siz Ankara'da çalışıyorsunuz Evet. ama şimdi danışan geldi size bir defa görüştü. Ama sonrasında başka bir şehirde yaşıyor. Diyelim ki Erzurum'da yaşıyor, diyelim Evet. ki Kars'ta yaşıyor. Bu kişi sizinle online bir şekilde de şey yapılabiliyor mu, takip olunabiliyor mu? Tabii ki biz hem ofisimizde hem de online şekilde tüm danışanlarımıza hizmet verebiliyoruz ve aynı profesyonelliği koruyarak etik çerçevede bu işi hakkıyla yapmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun vermiş olduğunuz güzel bilgiler Ben için. teşekkür ediyorum. Bugünkü program konuğumuz uzman diyetisyen Nagihan Afşar idi. Kendisine vermiş olduğu güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızla devam ediyor.